İşte işte bu. Yine güzeliz, yine çiçeğiz, yine hep birlikteyiz. İnanılmaz. Hocam acilen sanatımızı icra etmeliyiz. Arkadaşlar Lotus Chess'e oyun sonu bölümü geldi. Hem de her hamlesi açıklamalarıyla. Hemen sizlerle birlikte oyun sonu çalışacağız. Lotus Chess'e tıklıyoruz, bağlanıyoruz. Evet, burası bizim grubumuz arkadaşlar. Sizler de Satranç Dünyam grubuna dahil olabilirsiniz. Meydan okumalarla tatlı rekabet ortamına girebilirsiniz. Bu haftanın challenge'ı en çok kazanılan Rapid maç. Satranç Matik delirmiş adeta. 43 tane Rapid maç kazanmış. Anıl Baba da ona yetişmeye çalışıyor. 42 tane Rapid maç kazanmış. Vallahi helal olsun. Ertan Baba da burada. Allah Allah. Vallahi fena. Vallahi fena. İşte motivasyon arttı. Motivasyon arttı. Yoksa Anıl Baba'yı bıraksan yani rapid maç yapmıyordu mesela. Liderlik tablosunda açılışlarda Emre Barış efsane. Rozhan Gülhan efsane. Ertan Baba büyük usta. Anıl Baba usta. Streak'te Ertan Baba Selçuk'u tanıyorum. Problemlerde abi problemlerde beni geçmişler ya. Ben 5. sıraya düşmüşüm. 2231. Tamam ben burayı kalkındırırım arkadaşlar. Arkadaşlar başka ne yapabiliyorsunuz? Biliyorsunuz oyunlarınızı görebiliyorsunuz. Buradan kendinize basıp performansınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Hangi açılışlarda hangi kazanç oranıyla veya kayıp oranıyla işte ilerlediğini görebilirsin. Bir sürü istatistiki şey var arkadaşlar burada grafikler var. Beyazla, siyahla neler neler. Bakmak lazım vallahi buralara. Bugün biz sizlerle oyun sonları bölümüne geleceğiz. Evet oyun sonu bölümü eklendi. En altta oyun sonları yazıyor. Ben biraz sayfayı küçülttüm. Ekran büyük olsun diye. Burada sizlerle beraber biraz gezineceğiz. Şöyle en başa gidelim. En baştaki tabii ki kale ve vezirle mat etmek. Basalım bir tanesine. Evet. Kazanmaya oyna diyor. Ha, bu merdiven matı. Buradan buraya gelirsek şah yer uzağa atalım. Buradan da mat edelim. Yapma bana bunu yapma. Bana bunu yapma. Tabii ki tebrikler. Görüyorsunuz arkadaşlar daha oynar oynamaz tebrikler yağmaya başladı. Sevdiğim tarafı şu. Size öğretiyor. Öğrettikten sonra da öğrenmiş misin diye hemen konum diziyor. Makineye karşı diyor ki 25 hamle oyna. Veya mat et. Çok güzel. Devama basalım abi. Burayı geçelim ya. Kale. Tamam canım yani çok da şey yapmayalım. Evet yani evet. Biraz zorlu şeylere gelelim. Mesela neler var? Şah vezirle mat. Burada ne varmış? İki piyonla terfi. İki piyonla terfi neymiş ya bakalım. Oğlum bu da hızlı kayıyor ya. Heh. Başlat. Tamam. Buraya gelirsek patates. Ha, bir tanesini feda edeceğiz. Tamam. Ya da yandan geleceğiz. Güzel. Anlatıyor arkadaşlar buradan. Önce anlatıyor. Böyle anlıyorsan hızlı hızlı git. Evet. Ne güzel bak açıklamalarını yazıyor. Altta. Adeta sana öğretiyor. Online bir antrenör edasıyla öğretiyor. Tamam. Tamam biz bunları öğrendik. Oraya gelirsen diyor patates olur diyor. Olacak şey diyor. Olacak şey değil diyor. Tamam. İstersen de bu taraftan git diyor. Sıra eğer siyahtaysa diyor. Böyle böyle tane tane anlatıyor. Evet. Tane tane anlatıyor. Vay be ne kadar güzel ya. Evet. Siyah oradan gelirse diyor. Beyazla burada devam edeceğiz diyor. Tamam bunları benim için kolay olduğu için ben hemen geçmek istiyorum. Evet. Belki de buraya hepsini geçme tuşu koymak lazım. Onları iletelim ben arkadaşlar. Geldik. Bitti tamam. 30. Şimdi e, oyna bakalım diyor. Oyna. Şimdi ben buraya gelmeyeceğim. Buraya geleceğim. Pat olur yoksa. Tamam sonra buraya geleceğim. Sonra selametle.
Vezir de çıksam olur. Kale de çıksam olur. Tamam. Burada piyonu feda edeceğim. Alınca böyle geleceğim. Güzel. Bak ne kadar güzel öğretiyor. Tamam devam et. Tamam. Bu kadar basit. Tamam bunu geçelim. Evet. Gayet temel bir bölüm. Bir sonraki bölüme geçelim. Piyon terfisini önlemek. Yani opozisyon konusu olmalı. He. Ağır taşla önlemek. Bak güzel. Güzel. Bu piyonu nasıl engellersin? Abi önüne girmek lazım. Önüne. Önüne gireceğiz. Önüne girmek lazım. Yani şah çekip buraya da gelebilirim. Çaprazdan da gelebilirim aslında. Bakalım. Tamam oraya gitmek istiyor diyor. He, ondaysa sıra diyor. Hemen önüne geçmen lazım diyor. Hemen önüne geçmen lazım. Evet. Arkaya geçmek de olur diyor ama kazancı zorlaştırır. Hatta bazı durumlarda kazanç kaybolur yani. Ben sana söyleyeyim. Beraberlik olabilir. Şah. Gerçi at piyonunda sorun olmaz ama. Evet fil piyonu ve kenar piyonlarında sorun olur. Öğrenme kısmını hızlı hızlı geçtim. Çünkü konuyu hani anladığımı düşünüyorum. Tabii ki yeni öğrenen birisi tek tek anlamaya çalışarak ilerlemeli. Ondan sonra ben size tanıtımını yapmak istiyorum. Siz zaten incelerseniz. Diyor ki burada piyonun terfisi nasıl engellersin? Biz bunu öğrendik. Veziri alacağız, piyonun önüne koyacağız. Bundan sonrası kebap. Şahla geleceğiz. Yani neyi gözeteceğiz? Piyonun önüne girmeyi. Bak piyonun önüne en hızlı buradan girerim. Bak buraya gelirim şah çekerim. Oradan da buraya girerim. Önüne girdikten sonra ne yapacağız diye sordu şu an. Şahla geleceğiz. Burada ne yapacağız? Benim burada piyonum var. Dolayısıyla kalemi bu şekilde piyona feda etmeye hazırım. Piyona vezire feda edeceğim. Buradan devam edeceğim. Tamam. Güzel. Bak şimdi motora karşı oyna diyor. En beğendiğim kısım bu. Pratik yaptırtıyor yani sana. Veziri önüne koyacağız abi. Koy 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 koy. Tamam böyle oynayacaksın diyor. Şaha gel. Çok güzel abi. Vallahi çok güzel ya. Benim en çok hoşuma giden kısmı bu. Hemen pratik yaptırıyor. Tamam. Anladım'a basalım. Tamam anladım. Devam. Böyle geliyorum işte. Tamam böyle geliyorum. Aa yanlış yere geldik ya. Yukarı gelmem lazımdı. Hay Allah. Dur bakayım burada en hızlı matı nasıl yapabilirim ben? Yani mat kaçtı dur. Tamam mat kaçtı yani. Mata kadar oynattırıyor. Dur o zaman hızlandıralım arkadaşlar. Veziri şuraya geliyorum. Aşağı inmesini zorluyorum. Buradan mat ediyorum. Tamam güzel. Güzel tamam harika. Tamam böyle örneklerle devam ediyor. Diğer bölüme geçelim. Piyon terfisini önlemek dendi. Daha başka neler var aşağıda? Hafif taş desteğiyle terfiyi. Taş fazlasıyla kazanmak. Tamam. Devam edelim. Geçer piyonları ilerletmek. He. Evet. Yakalayabilir mi yakalayamaz mı mevzusu. Tamam. Köşeye girerse yakalar. Köşeye giremese bile köşe piyonları beraberlik olasılığının en yüksek olduğu piyonlardır. Çıkmaz yani. Vezir çıkmaz. Rakip şah köşeye ulaşınca çıkmaz. Ya da senin sıkıştırınca da o çıkmaz. Bu oyun beraberlik. Ne yaparsan yap hiçbir faydası yok. O pozisyonu alsan bile işe yaramaz. Tamam pat olacak yani bu oyun. Evet ne yaparsan yap. Ben burada ileri geri bekleyeceğim. Aynen öyle. Yine köşe karesine gidecek. Köşe karesine senin gitmeni istiyor. Tamam gittim. Yani buraya girelim. İstersem köşe gidelim fark etmez. Böyle bekleyeceğim. Yani böyle bekleyeceğim. Bravo. Sana sorup duruyor böyle. Güzel. Tamam. Bunu motora karşı oyna diyor. Tamam motora karşı da oynarız. Başka hangi bölümler var burada? Şah ve kale ile mat. Güzel. Tek kale matı. Kare kuralını anlamak. Güzel. Tamam. Devam edelim. Diğer bölümlere geçelim. Diğer bölüme geçelim. Geçer piyonla saptırma. Uzak geçer piyonu feda ederek rakip şahı uzaklaştırmak. Bu piyonun adı geçer piyon.
uzakta, yani merkezden uzakta olduğu için uzak geçer piyon. Onu feda edeceğiz. Şahla tarlaya dalacağız. Evet, bazılarınız ne yapıyor biliyor musunuz? Piyonu sürüyor. Piyonu sürmene gerek yok. Adam zaten onu almak zorunda. Böyle piyona yatırım yapıyor. Sürüyor, sürüyor, sürüyor. Şah da geliyor, onu alıyor. Sen niye piyonu sürüyorsun ki? Sen zamanını diğer tarafa gitmek için harca. Burada olduğu gibi. Şimdi sürmemiz lazım ama. Çünkü şahı oraya çekmek için. Bak şimdi. Şah gidecek oraya. Bak gidecek. Siz burada piyonu sürmeye devam ediyorsunuz. Ben niye ona zaman harcayayım? Adam zaten onu almak için üzerine gidecek. Ben bu taraftan devam edeceğim. Evet. Evet, böyle devam edeceğiz. Yakalayamaz. Zaten 2 tane piyon oldu. Ne yaparsa yapsın. Evet. Yani oraya gitsen de kazanırsın diyor. O da olur diyor. Bu da olur diyor. Evet, buradan omuzlama. Buna omuzlama deniyor. Şahla şahın yolunu kesmesine omuzlama deniyor. Şimdi burada oyna bakalım diyor. Şimdi ben buradan dalamadığım için uzak geçer piyonu feda edeceğim. Bir daha burada bunu sürmeyeceğim. Bunu sürüp sürüp duruyorlar. Boş ver. Sen buradan tarlaya dal. Bunları topla. Tamam. Burada da, ya burada zaten sürünce vezir çıkıyorum ki ben. Bunu yanlış yapmışlar sanki. Evet, devam edelim. Tamam. Motora karşı ona diyor. Burada bir tane süreceğiz. Bir daha da ellemeyeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Tamam. Aldık. Buradan da böyle omuzlama yapıyorum. Zaten şah uzakta kaldı. Ama yine de omuzlamaya takıldı. Bu şekilde vezirimi çıkıyorum. Keyfime bakıyorum. Oo, mata kadar oynattırıyor. Tamam. Şuradan oynattırıyor mu? Devam et. Tamam, tamam, devam et. Evet, böyle böyle anlatıyor arkadaşlar. Çok güzel. Başka hangi bölümler var? Çok gittik. Bakalım. Geçer piyonları mal fazlasıyla itmek. Oğlum bu başlık. Bu başlık ne ya? Geçer piyonları mal fazlasıyla itmek. Dur bunu düzelttirelim ya. Ne demek istiyor burada? Mal fazlasıyla. Evet hocam, kimin malı fazla? Vallahi Beyazır'ın malı fazla. Beyazır'ın malı fazla. Yani bilinçaltım hareketlendi, bir dakika. Mal fazla değil mi? Tamam. İttireceğiz. Ya bir yerde de file vurabiliriz biz aslında. Bakma sen. Oğlum ya. Yani tövbe yarabbi ya. Bak burada yazmış ya. Geçer piyonları mal fazlasıyla itmek. Onu değiştirelim ya. Mal fazlasıyla değil de taş fazlasıyla itmek olabilir. Ya dünya malı dünyada kalır. Biz böyle öğrendik. Tamam. Evet. Böyle ittire ittire gideceğiz yani. Ne yapacağız? Bir yerde de file vurabiliriz. Ve biz kalemizi hep böyle filin ters rengindeki karelerde dolaştırmalıyız. Yoksa yani fil şaka maka yapar. Allah muhafaza. Yani filin şakası... Evet, yani filin şakasını gören olduysa yani travma etkisi. Öyle söyleyeyim ben sana. Evet. Evet arkadaşlar, bir dakika. Susadım, bir dakika. Su içmem lazım. Evet hocam, sen bir su iç de sakinleş. Ya burada file vururdum ben. Vallahi file vururdum ya. Burada file vururdum yani. File vurup şığı böyle gelince o pozisyonu alıyorum. Ya böyle sabaha kadar oynanır yani yoksa. Evet. Yani file vuracaksın, o pozisyonu alacaksın. Evet. Evet. Bir oraya git diyor, bir buraya git diyor. Tabi burada güzel bir teknik öğretiyor aslında. Evet. Yavaş yavaş gidiyor. Evet. Mat istiyoruz. Burada ayvayı yiyor zaten. Bir tane şah. Bakın. Arkadaşlar burada ne oynayacağız? Gerçi gösterdi okla. Zugzwang. İster kaleyle oyna, ister şahla oyna. Mecburen siyah şah gidecek. Biz de fili alacağız. Oyunu kazanacağız. Evet. Ya bu anlatımı geçme tuşu olması lazım. Bunu ben bir ileteyim. Evet. Bir de biraz önce ben strike tuşuna bastım. Strike nasıl okunuyorsa artık. O tuşa bastım. Geri gitmeye çalışıyorum. Geri gitmeye şeyi yok. Tuşu yok. Onu da söyleyeceğim. Bir de bu
mal fazlasıyla itmek. Onu konuşacağız. Evet. Mal fazlası. Tamam da at çok tehlikeli, ben sana söyleyeyim. At çok tehlikeli. Oy, atın çatalın. Atılın çatalın hocam, görmeseydik iyiydi ya bayram vakti. Oğlum atın çatalı da kendini gösterdi ya. Evet. Hocam ne güzel satranç çalışıyorsunuz. Biz böyle, bizde böyle. Bizde böyle. Böyle böyle anlatıyor arkadaşlar. Böyle böyle. Evet. Tamam. Evet. Evet. Kontrollü bir şekilde ilerlettiriyor. Şahla kalenin arasını olabildiğince açık tutmak gerekiyor. Yoksa at hoplaya zıplaya çatal yapar. Burada vur ya. Vur. He? Vur kardeşim ya. Tamam, burada açmazdan alacağız. Bize sorular soruyor artık. Bunu neyle alırsan al. Fark etmez. Burada bekleme hamlesi yapacağız kaleyle. Sonra şahla yürüyeceğiz. Bazen bekleme hamlesi yapmayı da anlamanız lazım. Burada şahı buraya gelirsek atın çatalıyla karşılaşırız. Buradan geleceğiz. Burada da vuracağız. Oradan yola devam edeceğiz. Burada şah çekeceğiz ki. Ha dur. Şah çekersek atı kapatıyor. Dur. Neredeydi? Burada mıydı? Önce piyonu sürelim. Sonra kaleyle şah çekelim ki atı kapatamaz. Bu ne? Siyahlarla. Aa bak, bu çok şık aslında. Ha pardon, sıra beyaz. Biliyor musun, sıra siyahta olsa siyahla kaleyi buradan verirdim. Şahla aldığı zaman da şahla atılıp o pozisyonu alırdım. Ama sıra beyazdaymış. Çatallara gelmiş. Burada da şişlere gelmiş. Şişlere. Tamam. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle biraz daha aşağı edelim. Bakayım ne yazıyor. Piyon yarılması. Piyon yarılması. Şunu not edeyim ya. Piyon yarılması ne abi? Tövbe bismillah ya Rabbi. Piyon yarılması. Bölüm 12. Allah Allah. Piyon yarılması değil. Piyon yarması. Piyon yarması. Arkadaşlar çoğunluk yarılması. Çoğunluk yarılması. Çoğunluk yarması. Yarma. Yarma harekatı. Bakın, vezir kanadında 2'ye 1 piyon çokluğumuz var. Bunu kullanarak geçer piyon oluşturacağız. Önce önünde piyon olmayan piyonu sürmemiz lazım. Yani A piyonunu. Sakın B'yi sürme diyor. Adam o zaman bebe sürer diyor. Kitlere orayı diyor. Bunu yapma diyor yani. Bu var diyor. Yine de burada işte A'yı vererek B'yi çıkabilirsin ama bu rakibe karşı oyun veriyor. Şimdi baksana, o da çıkacak galiba. Tabi o da çıktı. Olmaz ki bu. Olmaz. O yüzden diyor ya işte böyle oynaman lazım falan diyor da. Yani bu sefer diyor siyahlar uzak geçer piyonu bırakır. Siyahlar avantaj elde eder diyor. Evet. O yüzden diyor önünde piyon olmayan piyonu süreceksin diyor. Şah oraya giderse zaten yetişemez ki zaten. Biz buradan geçeri yaptık, gittik bitti. Değil mi? Gittik bitti tabii. Bakın, buna kare kuralı denir. Kare kuralı. Bu kareyi çizmek için piyonun çaprazından sona kadar gideceksin. Piyonun çaprazından sona kadar gideceksin. Piyonun hizasına ineceksin. Kareyi tamamlayacaksın. Piyonun karesine çizgileri dahil rakip şah basabilirse yakalar. Basamıyor. O zaman faka basıyor. Evet. Burada da H'ı süreceğiz, G'yi süreceğiz. Oradan devam edeceğiz. Evet. Engellemeye çalışıyor. Engelleyemez. Bizim orada çoğunluğumuz var. Bu şekilde oradan yarıyoruz. Çok güzel bir örnek bulmuşlar. Burada bak, bunu yaptığın zaman 3 piyonu 1 piyon kilitliyor abi. Bak, burada hangisini sürecektik? Önünde piyon olmayan piyon. Sür abi. Bunu sür abi. Geçer yap abi. Devam et abi. Tamam. Tamam, güzel. Piyon yarması. Tamam, devam edelim. Piyon yarması. Tamam. Sonraki bölümler. Yalnız piyonu terfi ettirmek. Opozisyon. Çok güzel. Opozisyon var arkadaşlar burada. Buna bakarsınız. Destekli ilerleyen bağlı piyonlar.
Bunlara bakarsanız. Piyon finalinde sızma. Bu ne demek acaba ya? Dur bakayım. He. Şahı manevrayla aşmak, sızma. Sızma değil de bu. Kuşatma harekatı aslında. Kuşatma harekatı. Yani ittirerek piyonları alıyorsun. Bak ittir abi, ittir. O pozisyonla ittireceğiz. Önce o pozisyonu alacaksın. Al abi o pozisyonu. O pozisyon şahların karşı karşıya gelme durumuydu. Aralarındaki kare sayısı 1 ya da 3 olacak. Bunu çaprazdan da yaparsan çapraz opposition. Opposition motivation. Okay. Okay. Daldık gitti. Önce E6'ya gel, E6'ya. Şimdi bakın C5'ten ilerleyeceğiz. Üzerine doğru onu ittire kuşatacağız. Kuşatacağız. Kuşatma harekatı. Yürü oğlum. İttir oğlum. İttir. Evet, ittir. Evet, ittir. Tamam. Anlatıyor güzel. Anlatıyor. Hepsini alacağız. Almaya da bilirsin, tamam. Yine o pozisyon. Yanlış yere gidersen diyor o pozisyon yapar diyor. O zaman beraber olur diyor. Bak bir de böyle yapar beraber olur. Gördünüz mü? Sana izin vermiyor. Sana geçit vermiyor. Kaşınırsan oradan dalar abi. Hadi bunu yap diyor. Arkadaşlar opposition motivation. Yine opposition motivation. Yine opposition motivation. Burada da artık dalacağız. İttire. İttire böyle. Heh. Böyle. Heh. Böyle. Heh. Hepsini alacağız. Devam et. Tamam. Geri gel abi. Bilgisayara karşı oynattırıyor. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Piyon filene sızma. Tamam. Diğer bölümde ne varmış? Bu bölümlere eklemeler olacak arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Fil oyun sonları diyor. Kale ve geçer piyon finali. Oo, bu çok önemli. Çok önemli. Vezir ve ilerideki piyon. Çok önemli konular. Vallahi çok önemli konular. Bak burada başlıyor. Kale ve geçer piyon stratejileri. Güzel. Kale karşısı taş üstünlüğü oyun sonu. Kale karşısı. O cümleleri düzelttireceğiz. Kale ve piyonlar. Tamam. Devam. Bu kadar galiba. Evet, bu kadar. O zaman dur şuna bakalım bir ya. Bu kale ve piyonlar. Bas bakayım. Nasıl durduracaksın diyor. Vallahi dikkatli olun arkadaşlar. Bu bağlı geçerleri doğru yaklaşmazsanız adamlar var ya, çıkar vallahi. Bak mesela öne gitmek hatalı. Şahı gelmek hatalı. Kaleye oraya gelmek hatalı. Tek doğru hamle şu turuncu renkle gösterdiği hamleydi. Bak gider diyor. Ayvaydım bak, gördün mü? Bak gitti. Bak gitti. Gitti, yakalayamazsın abi. Tutamazsın. Sen bile tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz diyor. Bot Pilot diyor bunu. Bot Pilot gitti abi. Hadi selametle. Burada kaleyi şuraya gelmek lazım. Bak şuraya. Buraya. Sonra da buraya gelmek lazım kaleyi. Şahla da gelebiliyoruz da şah uzakta olsaydı kaleyi buraya, sonra buraya geleceksin. Bunu alacaksın. Sonra ötekisinin arkasına geçip onu alacaksın. Evet. Hepsini al. Doğru hamleyi gösterir. Abi yanlışları gösteriyor şu an. Yani öğretmek için. Tabii ki öğretmek için yani göstermesi lazım. Evet. Şah çekmen anlamsız diyor. Şahın yaklaşması zaten siyahın işine gelir diyor. Ve şimdi doğru hamleyi tarif ediyor. Anlatıyor. Piyonu süremez. O gider. Sonra onun arkasına geçer. Onu alır. Şahı gelmeye kalksa diyor. Sen de şahı gelirsin diyor. Alırsın hepsini diyor. Durum bu. Sana şimdi bunu soruyor. Ne yapacaksın? Ne yapacağız burada? Ama bu zor ya. Piyonlar gitmiş. Çünkü beyazın şahı da gelmiş. Dur bakayım. Evet, şahı gelecek. Evet. Kaybettik abi biz.
Biz kaybettik ya bu oyunu. E he. Ya sadece kalesi olan taraf gözüyle bakmamış olaya. Farz-ı misal bu sefer senin piyonların var. Kaleye karşı oynuyorsun. O zaman ne mantıkla oynayacaksın diyor. Bak çok güzel ya. Yani çift yönlü bakmış olaya. Sadece kale tarafından değil. Piyonlara sahip sen nasıl oynaman lazım diyor. Bravo. Bravo. Oradan deniyor ama yani uzakta kaldı. Burada kalesi olanın şahı uzakta olduğu için ayvayı yer. Ayvayı yer. Bravo. Vallahi güzel ya. Vallahi güzel. Çok güzel. Evet. Yani hani vardır ya self servis. Hani kendin tabağını alırsın, yemeğine gidersin. Burada da sanki self trainer, self antrenör olmuş yani. Adam bak şu an makinene sen çalışıyorsun, sana anlatıyor, öğretiyor. Teknolojiden bu şekilde yararlanmamız lazım. Evet anlatıyor. Çok güzel, gayet güzel. Gayet güzel. Tamam geri gelelim arkadaşlar. Durum bu. Evet oyun sonu bölümleri daha da artacak. Her hamlenin gördüğünüz gibi açıklaması var. Oyun sonları çalışmak gereklidir. Çünkü nasıl diyeyim ben size? Oyun sonunda izlenen teknik, izlenen yöntem ve strateji oyun ortası ve açılıştaki gibi değildir arkadaşlar. Bilgi sahibi olmanız gereken noktalar var. Kolay gibi gözükür ama değildir. Zaten çoğunuz da evet hocam oyun sonunda avantajlı giriyorum. İşte ya o pozisyonu alamıyorum ya geçer piyonumu sürmeyi akıl edemiyorum ya da onu kullanmayı beceremiyorum ya da yarma fikri aklıma gelmiyor veya kalem var ama kalemi nasıl etkili kullanacağımı bilmiyorum. Şahımı nasıl etkili kullanacağımı bilmiyorum. Bunları işte bu oyun sonu bölümüyle Lotus Chess'le geliştirebilirsiniz. Lotus Chess ilk üyelikte 7 gün ücretsiz arkadaşlar. Tüm her şeye erişim var. Sonrasında pro üyelik ile devam edebiliyorsunuz. Çok büyük bir rakam değil. Biz sizlerin Satranç Dünyam ailemizin bu uygulama ile tanışması için 3 aylık pro üyeliğinize denk gelen bir desteğimiz var. Nedir bu? Bizim linkimizden bize bir link verdiler. O linkten girmenizi rica edeceğiz. Böylelikle biz de size o desteği sağlayacağız. Açıklama kısmındaki linkten uygulamayı indirip pro olan kardeşlerimize, dostlarımıza 300 TL değerinde hediye kod veriyoruz. Bu kodla satrançdünyam.com'a girip istedikleri ürünü, kitabı alabilirler. Biz de sizlere böyle bir destek vermiş olalım. Her ay belli sayıda kişiye bu imkanı, bu güzelliği sunmak istedik. Biz de hani taşın altına elimizi koymak istedik arkadaşlar. Bu platform geleceği olan bir platform, bilginiz olsun. İleride Lichess gibi, Chess.com gibi bir platforma dönüşecek. Hem de çok yakın zamanda gördüğünüz gibi adım adım da zaten ilerliyor, yol kat ediyor. Bizim Satranç Dünyam grubumuza da dahil olmak isteyenler olabilir. Onun da linkini, grup linkini yine açıklama kısmına ekleyeceğim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlardan seçtiklerime sesli mesaj yoluyla yanıt vereceğim. Hepinizi böylesi uygulamalarla satrancınızı geliştirmeye davet ediyorum arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İşte bu. İşte bu.